1930'da genç bir tarihçi ve felsefeci hayatında ilk kez Hindistan topraklarına adım attı. The Story of Civilization adlı 11 ciltlik devasa eseri için bilgi toplayacaktı. Ama Hindistan'da karşılaştıkları onu dehşete düşürdü. İngiltere'nin Hindistan'ı bilinçli bir şekilde nasıl mahvettiğine tanık oldu. Öyle büyük bir hayret ve öfkeye kapıldı ki, tarihin en büyük suçlarından biri olarak kabul ettiği durumu ifşa etmek için her şeyi yazıp anlatmaya karar verdi. O kişi Will Durant'tı. Ve eserinde şöyle yazmıştı. İngilizlerin Hindistan'ı fethetmesi, yüksek bir medeniyetin bir ticari şirket tarafından vicdana ve hukuka sığmayacak şekilde işgal ve yok edilmesi demektir. Sanata karşı kayıtsız olan ve sürekli kazanmak isteyen bu şirket ülkeyi mahvetmiştir. Bu videoda İngilizlerin Hindistan'ı yok edişini askeri açıdan değil, ticari ve kültürel açıdan ele alacağım. Aslında devlet tarafından gerçekleştirilen ama şirket adı altında uygulandığı için soykırım ve yıkım olarak kabul edilmeyen bir sömürgecilik hikayesini anlatacağım. İngilizler Hindistan'a ulaşma girişimine ilk kez 1527'de başladı. İspanya, Sevilla'da uzun yıllar yaşamış olan Robert Thorne adlı bir İngiliz tüccar, Portekiz'in Hindistan'da başlattığı ticari faaliyetleri öğrenmişti. Vakit kaybetmeden İngiltere Kralı 8. Henry'e gitti. Ona ticari anlamda Portekizlilerden çok daha iyi bir konuma gelmelerinin mümkün olduğunu, bunu başarmak için de derhal Hindistan'a gitmeleri gerektiğini söyledi. Ama Portekizliler Hindistan'daki ayrıcalıklı konumlarını kaybetmemekte kararlıydı. Bunun için Ümitburnu'nu geçerek gidilen rotada sağlam bir askeri duvar örmüşlerdi. Robert Thorne bu tip çatışmalara girmemek ve kayıp vermemek için Kuzeydoğu'ya yelken açarak Hindistan'a ulaşabilecekleri fikrini ortaya attı ve sonunda kralı ikna etmeyi başardı. 8. Henry'nin saltanatı süresince Hindistan'a varmak için 2 seyahat düzenlendi. İlki 1527'de, ikincisi ise yaklaşık 10 yıl sonraydı. Ama tüm girişimler başarısız olmuştu. Yıllar geçti. 8. Henry'nin ve Anne Boleyn'in kızı, İngiltere'yi bir sömürge imparatorluğuna dönüştürecek olan o kişi tahta çıktı. 1. Elizabeth. Hindistan'a ulaşma çabaları onun döneminde de devam etti. İngilizler baktı ki olmuyor, Hindistan'ın zenginliklerini elde etmek için Portekiz'le çatışmayı göze aldılar. Ve Ümitburnu güzergahını izleyerek 2 sefer düzenlediler. Ama sonuç yine hüsrandı. Takvimler 1580'i gösterdiğinde Kaptan Drake isimli bir gezgin, New Hemisphere'den çıktığı yolculuğunda dünya turu yapmayı planlıyordu. Bu seyahatten Ümitburnu'nu dolaşarak geri döndüğünde yanında yarım milyon poundluk yüklü bir ganimet de getirmişti. Böylece İngiliz burjuvazisinin Ümitburnu üzerinden Hindistan'a ulaşma ve zenginleşme umutları tekrar yeşerdi. Korsanlık faaliyetleriyle ele geçirilen Portekiz gemilerinin baharat, pamuklu kumaşlar, ipek, altın, inci, ilaç, porselen gibi ürünleri İngiltere'nin gözünü gitgide daha aç hale getiriyordu. Kraliçeden de aldıkları destekle kendilerine maceracı tüccarlar adını veren bir ekip, 1581'de ticari raporlar için içlerinden bir grubu Asya'ya göndermeye karar verdi. Onların içinden Ralph Fitch, 1584'te Ganj'da bir botla Bengal'e geçti. Oradan da Burma'ya. Burada ticari araştırmalar yaptıktan sonra Singapur yakınlarındaki Malakka'ya gitti. Malakka Boğazı'nın doğu ticaretini denetlemek için hayati öneme sahip olduğunu gördü ve durumu İngiltere'ye rapor etti. Deniz yoluyla Seylan'a, oradan Koçin'e geçti. Daha sonra da Goa, Basra, Babil, Musul, Halep güzergahı üzerinden Londra'ya geri döndü. Yolculuğu 8 yıl sürmüştü ve bu süreçte tüm gözlemlerini yazıya dökmüştü. Bu bilgiler İngiliz tüccarların çok işine yarayacaktı. 250 yıl boyunca varlığını devam ettirecek olan dev organizasyon, Doğu Hindistan şirketinin temellerini Ralph Fitch yaptığı keşifler ve yazdığı raporlarla atmış oldu. 1595'te Hollandalıların Ümitburnu'nu geçerek Hindistan'a gitmeleri İngiliz tüccarları daha da teşvik etti. Artık bir an önce faaliyetlere başlamak istiyorlardı. 1599'da maceracı tüccarların himayesinde 30.000 poundluk 101 hisseli bir şirket kuruldu. Kurum, kraliçeden 3 gemi, külçe altın ve imtiyaz teminatı istiyordu. Bu durum İspanya ve Portekiz'le barışı bozabileceği için devlet adamları şiddetle karşı çıktı. Ama 1. Elizabeth çoktan ikna edilmişti bile. Şirket, Doğu Hindistan'la ticaret yapmakla yetkili Londra Tüccar Şirketi ve valisi adıyla resmi olarak duyuruldu. Şimdi bu sömürge şirketinin elde ettiği imtiyazlardan bazılarına göz atalım. Toplum, şirketin belirlediği sınırlar haricinde ticaret yapmaktan men edildi.
Şirket 30 bin poundluk altın ve gümüş ihraç edebilirdi. Ancak bunu yaparken gümrük vergilerinden muaf tutuldu. Hindistan mallarını aynı imtiyazlarla yeniden ihraç etme yetkisine sahipti. Anlaşma 15 yıllıktı ancak şirket talep ederse süresi uzatılabilirdi. İngiltere'de başka şirketler de imtiyazlardan faydalanmak istedi ama bu mümkün olmadı. Doğu Hindistan şirketi tüm bu hakları tek elinde bulundurdu. Adil bir şekilde kar sağlıyorlardı da diyemeyiz tabii. Çoğu zaman %100'ün üzerine çıkan kar oranları korsanlık faaliyetlerine dayanıyordu. İngilizler bölgeyi kalkındıracaklarını, üretimi ve ticareti geliştireceklerini söylüyorlardı. Ama burada bir gariplik vardı. Uzun zamandır Babürlülerin yönetiminde olan Hindistan, üretimin olmadığı kıraç bir alan değildi zaten. Tam tersine Orta Çağ'dan itibaren dünyanın en önemli ticaret, üretim, kültür ve sanat merkezlerinden biriydi. Bakan Thomas Sunderland bu konuyu şöyle özetlemişti. Medeni dünyanın bildiği neredeyse her tür imalat ve mamul, insanın beynini ve el becerisini kullanarak ortaya koyduğu her güzel şey uzun yıllardır Hindistan'da üretiliyordu. Hindistan, Asya ve Avrupa'daki diğer ülkelere göre çok daha sanayileşmiş ve zenginleşmiş bir ülkeydi. Şaşırdınız değil mi? İngilizlerin asırlardır anlattıkları, fakir ve medeniyetten uzak, hiçbir becerisi olmayan toplum tanımına hiç de uymuyordu bu Hindistan. Asırlardır Asya'nın parlayan yıldızı olan ülke, Doğu Hindistan şirketinin bilinçli politikaları sonucunda fakirleştirilerek muhtaç hale getirilecekti. Ticaret zamanla ele geçirme ve işgal etme halini aldı. Şirketler, bankalar ve ticaret merkezleri kalelerle korunma altına alınıyor, askerlerin sayısı tüccarların sayısını geçmeye başlıyordu. 1765'te artık gitgide otoritesini kaybetmiş olan Babürlü İmparatoru 2. Şah Alem'e zorla bir ferman imzalatıldı. Buna göre Bengal, Bihar ve Orissa'daki gelir memurluklarını artık İngilizler yapacaktı. Fermanda İngiliz tüccarlardan sadık hizmetkarlarımız, sarayımızın lütfuna mazhar olan, iyiliğimizi isteyen İngiliz şirketi olarak bahsediliyordu ama bunlar yalnızca kağıt üzerinde kalan ifadelerdi. Gerçekler çok daha farklıydı. Hani o adını tarih kitaplarında sık sık gördüğümüz sanayi devrimi var ya, Hindistan'ın göz kamaştıran üretim merkezlerinin mahvedilmesiyle gerçekleşmişti. İngilizler sistemli bir şekilde Hindistan'ın tekstil üretimi ve ithalatını yok ederek İngiltere'de üretilenleri Hindistan'dakilerle değiştirmişlerdi. Hindistan'dan aldıkları ham maddelerle ürettikleri bitmiş malları yeniden Hindistan'a ihraç ediyorlardı. Böyle ülkenin sanayisini mahvetmiş, bunu yaparken de kendi zenginliklerine zenginlik katmışlardı. Bu durum modern dünyadaki ilk ve en büyük sanayisizleştirme hareketi olarak görüldü. İngilizler artık İngiltere'den gelen kumaş ve ipeğin parasını sterlinle değil Bengal'den elde edilen gelirle ödüyorlardı. Diğer yabancı alıcıları pazardan çıkarmış, yıllardır devam eden ticari bağları zedelemiş, böylece Hint kumaşının ihracat pazarını yok etmişlerdi. Buna rağmen gözleri doymuyordu. Rekabet edememekten korkuyorlardı çünkü Hint kumaşları son derece ucuzdu. Bu yüzden şirket için çalışan askerler Hintli esnafın tezgahlarını dağıtmış, üretim yapamamaları için de parmaklarını kırmışlardı. Tabii bu faaliyetler her zaman böyle sert yöntemlerle gerçekleştirilmiyordu. Bazen daha sakin yöntemlerle de sanayisizleştirme çalışmaları devam ediyordu. Mesela Hint tekstilinin varlığını devam ettirdiği yerlerde gümrük vergileri %70-%80'lere çıkartılarak İngiltere'ye kumaş ihraç edilmesi imkansız hale getiriliyordu. Hintliler ise İngilizlerden gümrük vergisi alamıyordu. Sebebi çok basit. Limanlar ve hükümet İngilizlerin kontrolü altındaydı. Artık onlar ne isterse o oluyordu. 18. yüzyılın başlarında Hindistan, dünya tekstil ticaretinde %25'lik paya sahipti. Ama bu payı elinden alınmıştı. Her türlü kardan İngiliz şirketi faydalanıyordu. Şirketin yöneticilerinden Lord William Bentinck bile Hindistan ovaları pamuk dokumacılarının mezarlığı haline geldi diyordu. Üretilen pamuğun çoğu İngiltere'ye gönderiliyordu. Usta dokumacılar işlerinden olmuş, dilencilik yapar hale gelmişti. Bu yıkımın en büyük örneği ise şu an Bangladeş'in başkenti olan Dakka'ydı. İngilizlerin kurduğu bu sistem artık zanaat yapamayan Hindistanlıları tarıma yöneltti. Ama o kadar çok toprak yoktu. İşini kaybedip kırsala yönelen zanaatkarlar, toprak işleyen köylülerin kapısına dayanmış ve ücretlerin düşmesine neden olmuşlardı. Sunderland'in raporlarına göre tüm bunların sonucunda Hindistan Orta Çağ'dan itibaren büyük bir üretim merkeziyken artık sadece ham madde, gıda, pamuk, Hint keneviri, ipek, kömür, pirinç ve çay ihraç eden bir ülke haline gelmişti. Bunun sonucunda Hindistan'ın dünya üretimindeki payı %27'den 2'ye düştü. Ticaret dengesi tersine döndü ve ülke İngiliz mallarının ithalatçısı haline geldi. İngiliz kanunları Hindistan mallarının kalite ya da fiyat bakımından rekabet etmesini sürekli engelliyordu. Bengal'deki İngiliz idarecilerden biri olan John Shore, 1857'de Avam Kamerası'nda aslında çok büyük bir itirafta bulunmuştu. Şöyle söylemişti:
İngilizlerin asıl kaidesi Hindistan'daki herkese hizmetçi yapmaktır. Bunun için kendi çıkarlarımıza ve faydamıza olacak her türlü yolu mübah gördük. En yüksek vergileri getirdik, ele geçirdiğimiz bölgeleri derhal haraca bağladık. Sonra da yerli yöneticilerin hasılatından kat be kat fazlasını topladığımız için gururlandık. Gerçekten de şirketin hüküm sürdüğü yıllarda İngilizler köylünün elinde ne var ne yoksa almışlardı. Şirket tüm bu gaddar politikaları sonucunda öylesine yüksek karlar elde etmişti ki İngiliz yatırımcıların gözbebeği haline gelmişti. Hindistan halkına uygulanan bu zulmün sonunda 1857'de 1. Bağımsızlık Savaşı meydana geldi. Hindistanlı tarihçiler buna Bağımsızlık Savaşı adını verirken İngilizler ise Sepoy ayaklanması diyerek değersizleştirmeye çalışıyordu. Bu olayın ardından kraliyet, imparatorluğun mücevheri olarak görülen Hindistan'daki şirketin yönetimine el koydu. Ama hedef değişmemişti. Hindistan'ın kaynaklarını kurutarak İngiltere'nin çıkarlarını korumak. Tarım vergilerinin en düşüğü mahsul fiyatının yarısına denkti. Artık çiftçinin kendisine ve ailesine yetecek kadar bile ekmeği olmuyordu. Yani Hindistan kendisine yapılan zulmün ve sömürgenin parasını ödüyordu. İngilizlerin gelirleri arttıkça Hindistan'ın milli borcu da hızla yükseliyordu. Ülkede kazanılan paranın yarısı yurt dışına gidiyordu. Elbette en büyük pay her zaman İngiltere'nindi. Yalnızca tarım ve sanayide değil, askeri anlamda da İngiltere her türlü çıkarı Hindistan üzerinden sağlıyordu. Hintli erkekler ülkelerinin hiçbir alakasının olmadığı savaşlara zorla asker olarak gönderiliyordu. Çin, Etiyopya, Malta, Mısır, Güney Afrika, Sudan ve daha pek çok bölgede İngilizler Hint askerlerini kullanıyordu. 1857'de son bulan Çin Savaşı'nda yaklaşık 5800 Hindistanlı asker yer almıştı. 1860'da Pekin'in alınmasında 11.000 Hindistanlı asker rol oynamıştı. 1882-96 yıllarında Mısır'da çıkan ayaklanmaları bastırmak yine Hindistan'dan gönderilen askerlere düşmüştü. 19. yüzyılın sonunda İngiltere'nin 325.000 askerlik sabit ordusunun giderleri Hindistan halkından alınan vergilerle karşılanıyordu. İngiltere başka bölgelerdeki yeni projeler için ihtiyaç duyduğu iş gücünü de büyük ölçüde Hindistan'dan karşılıyordu. Güney Afrika ve Pasifik'te tarımın geliştirilmesi için Hindistan'dan çiftçiler gönderildi. Uganda'da inşa edilen demiryolunda iş gücü yine büyük ölçüde Hindistan'a aitti. Nüfus sayımı İngiliz sömürgeciliğinin bir diğer tahakküm aracıydı. İlk kez 1872'de, daha sonra 1881'de yapıldı. Bu tarihten sonra ise her 10 senede bir tekrarlandı. Özellikle 1901'deki sayımdan itibaren bu etnografik sayıma dönüştü. Nasıl mı? Bu uygulama kast sisteminin sağlamlaştırılmasını sağlıyordu. Bazı kabileler savaşçı, bazıları ise suça yatkın şeklinde belirleniyordu. İnsanların toplum içindeki konumu bir daha değiştirilemeyecek şekilde resmiyet kazanıyordu. Eğer bir kişi şudra, yani toplumun en alt sınıfındaki kişileri temsil ediyorsa hep öyle kalıyordu. Halbuki İngiliz sömürgesinden önce durum bundan farklıydı. Eski Hindistan'da bir kişi mensubu olduğu kastı terk edip başka bir yere göç ederse konumunu değiştirebiliyor ve sonsuza dek aynı sınıfın içinde kalmama şansına sahip olabiliyordu. Ama İngilizler Hindistan halkının elinden bu hakkı da aldı. Artık nüfus sayımında asker olarak sayılan biri ömür boyunca başka iş yapamazdı. Ya da hizmetçi olarak kaydedilen birinin sınıf atlama şansı yoktu. Bu nüfus sayımını antropologlar yapıyordu. Amaç belliydi. Hindistan'ın anatomisini ortaya çıkararak kontrol etmek için işe yarar bilgilere ulaşmak. The People of India isimli kitabın yazarı Herbert Risley, 1901'deki nüfus sayımına bizzat başkanlık ederek bunun etnografik bir sayım olacağını da çekinmeden duyurmuştu. Tamamen öjenik bir yaklaşımla fiziki farklılıkların ırk farklılıklarına temel sebep olduğunu kanıtlamak istedi. Ve bunun için kafatasları, burunlar topladı. Yüz hatları ve toplumsal gelenekler üzerine çalıştı. Sonuç olarak da İngilizlilerin Hintlilere göre üstün ırk olduğuna kanaat getirdi. Zaten bu ön yargıyla işe koyulduğu için farklı bir görüş belirtmesi beklenemezdi. Ona göre Hindistan, toplumsal bilgiyi geliştiren İngiltere'ye hizmet etmek için vardı. Bu ırkçılık memur alımında da kendini gösteriyordu. Hindistan halkının memuriyetlere kabul edilme aşamalarında İngilizler tamamen direnç gösteriyor ve çoğunlukla da başarılı oluyorlardı. Beyazlar Hintlileri üst düzey yetkili konumunda görmek istemiyordu. Harold Fielding Hall 1913'te İngilizlerin ırkçı düşüncelerini şu sözlerle kanıtlamıştı. Bir Hintlinin Avrupalıları yönetmesi, barışın ve istikrarın bu düşük ırk tarafından sağlanması asla düşünülemez. Yönetim İngilizlerin elinde olduğu için istikrarlıdır. İstikrarı bozacak her türlü tehlike bertaraf edilmelidir. Fielding Hall bu sözlerini kanıtlamak için Bay Chetty adıyla bilinen bir Hintliden bahsediyordu. Oxford'da İngiliz
1800 usulü eğitim aldıktan sonra sınavlarda yüksek başarı göstermiş, daha sonra da Hindistan'da bir bölgeye tayin edilmişti. Ama bu bölgede sosyal ve ekonomik hayatın tümünü oluşturan kulübe üye olamamıştı. Çünkü İngilizler onu kabul etmiyordu. Bu durum kendisine kariyerinde büyük bir dezavantaj oluşturmuştu. Çünkü profesyonel işler, resmi görüşmeler hepsi bu kulüpte yürütülüyordu. Bu durumu raporlarında anlatan Fielding Hall, İngilizlerin onu aralarına almamasını kınamıyordu. Aksine bir Hintliyi memur olarak atadıkları için kızıyordu. Raporun devamında şöyle yazmıştı: Bay Chetty toplumsal olarak başka bir dünyaya ait. Bizim dünyamıza da giremedi. Halbuki iş hayatı toplumsal hayattan ayrılmaz. Sonuç ne oldu? Chetty intihar etti. Ah, böylesine yetenekli bir adam için ne hazin bir son. Ama bunun böyle olacağı belliydi. Tanıdığım Hindistanlı memurlardan hiç mutlu olanını görmedim. Gördüğünüz gibi beyaz adamın kibri ve küstahlığı kelimeleri kifayetsiz bırakıyor. Hem bir Hintlinin topraklarına gelip onu bütün haklarından mahrum bırakıyor, aralarına almıyor, hem de bu haklardan mahrum kaldığı için Hintliyi suçluyorlar. Yani Hindistan halkı kendi evinde dışlanıyor. Bir örnek daha verelim. Aurobindo Ghosh. Kendisi Manchester ve Cambridge üniversitelerinde eğitim almıştı. Birçok kişinin girdiği sınavdan ikincilikle geçmiş, zekası ve yetenekleriyle adından söz ettiren biriydi. Ama memuriyete bir türlü alınmıyordu. Sebebi ise at sürme imtihanını geçememesiydi. Çünkü herkes kendi kültüründe olsun olmasın İngilizler gibi at sürmek zorundaydı. Bu ırkçı ve emperyalist politikalar devam ederken garip, beklenmedik olaylar da yaşanmıyor değildi. Hiç beyaz Babürlüler diye bir tanım duydunuz mu? Onlar Hindistan halkına benzemeye çalışan, beyazlıklarını reddetmek isteyen İngilizlerdi. Babürlü imparatorları gibi giyinmeye çalışıyor, onların geleneklerini benimsiyorlardı. Selman Rushdie buna Hint kültürünün İngiliz kültürüne nüfuz etmesi anlamına gelen Chatnification adını vermişti. Onlar 1780-1785 yılları arasında Hindistanlı kadınlarla evlenen üst düzey şirket yöneticileriydi. Mesela Sir David Octerleny her akşam 13 eşini fil üzerinde Delhi'de gezintiye çıkarıyordu. Hatta kendisi ve ilk eşi için Babürlü dönemlerindekine benzer bir türbe bile yaptırmıştı. Hint kültürünü benimsemek isteyen bu İngiliz tüccarlar servetlerinin 1/3'ünü eşlerine bırakıyordu. İşte bu şirketi rahatsız etti ve İngiliz idaresinin ikinci yarısında önlemler alındı. Şirkettekilerin 30 yaşına dek evlenmeleri yasaklandı. Siyasi ve askeri üstünlüğün İngilizlerin eline geçmesi, 1857'deki isyan gibi nedenler de beyaz Babürlülerin heveslerini kursaklarında bıraktı. İngilizlerin Hindistan'da yaptıkları anlatmakla bitmez. Ama en başta da dediğim gibi, bu video için odak noktama ticari, endüstriyel ve kültürel sömürgeciliği aldım. Hindistan özellikle 5. ve 6. yüzyıllardan itibaren üretimin, bilimin ve sanatın önde gelen ülkelerinden biriyken bilinçli olarak fakirleştirilmiş ve İngiltere tarafından medeni hale getirileceği yalanıyla geri kalmış bir ülke olarak lanse edilmişti. İngiliz edebiyatında ise tüm bu olup bitenler aile portresi gibi tasvir edildi. Merhametli bir anne gibi gösterilen kraliçe, disiplin edilmeye ihtiyaç duyan uzak diyarlardaki çocuklara kucak açmış, onları ehlileştiriyor ve uygarlık düzeyine ulaşmalarını sağlıyor gibi gösteriliyordu. Sanayi devriminin arkasında bile Hindistan sanayisinin mahvedilmesi durumunun olduğu düşünülürse bu tarih yazımının koca bir kandırmacadan ibaret olduğu görülüyor. Bu konuda yorumlarınızı bekliyoruz. 1930'da genç bir tarihçi ve felsefeci hayatında ilk kez Hindistan topraklarına adım attı. The Story of Civilization adlı 11 ciltlik devasa eseri için bilgi toplayacaktı. Ama Hindistan'da karşılaştıkları onu dehşete düşürdü. İngiltere'nin Hindistan'ı bilinçli bir şekilde nasıl mahvettiğine tanık oldu.